Yoğun bir haftadan sonra işten çıktınız. Hava yağmurlu, trafik sıkışık. Fakat aklınızda arkadaşlarınızla hafta sonu planları olduğu için dert etmiyorsunuz. Telefonunuz çalıyor, arayan eşiniz. Yemeğin olduğunu, gelirken denk gelirseniz marketten ekmek almanızı söylüyor. Telefonu kapattıktan sonra şöyle bir kendinize bakıyorsunuz. Yaşınız 40 olmuş, bir işiniz, aileniz var. Vay be, eskiden bugünlerin geleceğini söyleseler güler geçerdim. Hayat. Allah bilir ileride neler yaşayacağım diye düşünüp kendi kendinize tebessüm ederken bir anda karşı şeritte bir kamyonun bariyeri aştığını ve size doğru son sürat geldiğini fark ediyorsunuz. Ama artık çok geç. Son gördüğünüz gözlerinizi kamaştıran iki fardan ibaret. Ve ne yazık ki yolculuğunuzun sonuna geliyorsunuz. Yoksa yolculuk daha yeni mi başlıyor? Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Peki o halden bu hale gelmemde bana ne yardım etti? Tabii ki Sorbil. Bu tanıtımı size yapmamın üzerinden 6 ay geçti. Belki hatırlayanlar vardır, belki yoktur. Ama o gün laflarımı dikkate alıp gerçekten aylık bir bardak kahve parasına kendinizi geliştirmeye başladıysanız şu an Sorbil'de size sunulmuş yüzlerce eğitimden seçtiklerinizi çoktan bitirmiş olurdunuz. 4 ana kategoride 100'den fazla eğitim. Bunlardan yazılımı seçmiş olsaydınız şu an temel kodlamayı çoktan öğrenmiştiniz. Dil eğitimlerini almış olsaydınız temel eğitiminiz bitmiş ve uluslararası bir akreditasyon kurumu olan CPD'den sertifikanızı almış, CV'nize eklemiş ve iş arayan diğer binlerce kişiden bir adım öne geçmiş olurdunuz bile. Mesleki değil de kişisel gelişiminiz için eğitimleri tercih etmiş olsaydınız, ilgilendiğiniz alana göre belki şu an yoga veya pilates eğitimlerinizi çoktan bitirmiş ve hayatınıza olan katkısını hissetmeye başlamıştınız bile. Peki 2024 henüz daha yeni başlamışken sizi tutan ne? Bilmeyenler için Türkiye'nin en büyük online eğitim platformlarından birisi olan Sorbil'de 100'den fazla eğitim var. Yabancı dil, yazılım, kariyer gelişimi ve kişisel gelişimle dahil tüm bu eğitimlere aylık sadece 69.90 veya senelik 349 TL ödeyerek ulaşabilirsiniz. Üstelik tek bir ücretle tüm bu eğitimlerden sınırsız yararlanabilir ve Sorbil'e özel olarak tasarlanmış yapay zeka sohbet robotu Billy ile aldığınız eğitimler hakkında pekiştirme çalışmaları yapabilirsiniz. Üstelik Gerçeği Bul takipçilerine özel gerçek kodunu kullanarak %20 ek indirimle senelik 280 TL'ye tüm bu eğitimler sizi bekliyor. Herkes birbirine 2024'te yatırımı altına mı, dolara mı yapayım diye sorup duruyor. Halbuki en iyi yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. Özellikle de dünyada hem fırsatlar hem de rekabet bu kadar artmışken. 6 ay önce Sorbil ile tanışanlar çoktan kendilerini geliştirmeye, değiştirmeye başladılar bile. Tekrar soruyorum, sizi tutan ne? Gelişiminizi ertelemeyin. Yeni yetenekler keşfetmeye bugün Sorbil ile başlayın. Tüm canlılar arasındaki en kuvvetli içgüdü nedir? Üreme mi? Yemek bulma mı? Yoksa türün devamlılığını sağlamak mı? Bunlar da her ne kadar güçlü güdüler olsalar da neredeyse tüm canlıların en temel ve en güçlü içgüdüsü hayatta kalmaktır. Yaşam o kadar nadir ve o kadar kıymetli bir hazinedir ki tüm canlıların bedenleri, bilinçaltı kodları yaşamını korumak ve sürdürmek için oluşmuştur. Biz insanlar da farklı değiliz. Antik çağlardan günümüze kadar gelen süreçte insan türü hayatta kalmak için belki de en çok adaptasyon geçirmiş türlerin başında gelir. Burada sadece fiziksel değişimden bahsetmiyorum. Bulunduğu mekana göre etrafını ve kendini adapte etmekten de bahsediyorum. Ağaçlarda yatmaktansa mağaralara sığınmayı, daha sonra kendi korunaklı yuvası olan evini gezegenin dört bir yanında inşa etmeyi, daha sonra o evi duvarlarla korumayı ve nihayetinde oluşturduğu sistem ile onu kanunlar ile korumayı becermiş bir tür. Ve bunların hepsi temelde kendini tehditlerden koruyup hayatta kalmak için yapılıyor. İşte bu yaşama güdüsü insan türünde diğer canlılardan farklı olarak bir etki daha bıraktı. Ölümden sonra yaşam kavramı. 2007 senesinde San Giorno, İtalya'da arkeologlar 6000 yıllık bir insan mezarı buldular. Dikkatli kazılar sonrası mezar açıldığında ise herkesi şaşırtan bir manzara karşılarına çıktı. Birbirine doğru dönmüş ve el ele tutuşmuş bir kadın ile bir erkeğin kemikleri. Genç sevgililer öldüklerinde daha 20'li yaşlarındaymışlar. Ve onları oraya gömenler belli ki bu dünyada erken biten saadetlerinin öteki hayatta devam etmesini dilemiş olmalılar. Val d'Aro aşıkları olarak bilinen bu mezar aslında bize insanların binlerce yıl önce bile ölümden sonraki hayata olan yaklaşımlarını gösteren dünya çapındaki binlerce örnekten sadece bir tanesi. İnsanlık binlerce yıldır ölülerini öteki aleme uğurlamak için çeşitli ritüeller yapmakta. Hindular ölülerini yakıp küllerini kutsal Ganj nehrine savurarak uğurlarlar. Böylece hayat veren tanrıça Ganj'ın onları bir sonraki yaşama taşıyacağına inanırlar.
Budistler ruh bedenden çıkıp yolculuğuna devam ettiği için bedeni doğadan gelip doğaya geri dönmesi gereken boş bir kabuktan ibaret olarak görürler ve özellikle Tibet gibi dağlık bölgelerde bedeni bir ritüel eşliğinde parçalayıp tekrardan hayvanların yemesi ve doğa ile bütünleşmesi için uçurumdan aşağı atarlar. Antik Mısırlılar ölen kişinin bedeninden dikkatlice organlarını çıkarıp vücudunu özel bir işleme tabi tutarak dikkatlice mumyalarlardı. Ve organları da bir kavanoza koyup ölen kişinin mezarına yanında öteki alemde kullanması için gerekli eşyalar ve zengin bir kişi ise para ile birlikte gömerlerdi. Benzer şekilde pek çok antik kültür de bu tarz ritüeller ile ölülerini gömerler. Nitekim günümüzde de gerek semavi dinlerin mensupları, gerek çoğu felsefi inanç sistemi mensupları ölülerini sade bir tören ile toprağa verme eyleminde bulunurlar. Bu, yaşayan kişiye son bir saygı sunuşu ve onun bedeninin aramızdan ayrılıp doğaya tekrar dönüşünün, ruhunun ise inancınıza göre bir yerlere gittiğinin sembolüdür. Şimdi çoğunuzun aklından şu soru geçmeye başlamıştır. İyi de nereye? Bu soruya tarihte ilk cevap veren disiplin dinler olmuştur. Ve onların bu soruya verdikleri cevap aslında oldukça basit ve serttir. Yargılanacaksınız. Ölmüşüm, bundan daha kötü ne olabilir ki diyenler arkalarına yaslansınlar. Çünkü dertleriniz daha yeni başlamak üzere. Tabii kötü bir insansanız. İnsanlık tarihi boyunca kültürler birbirinden her ne kadar farklılıklar gösterseler de aslında ilginç bir şekilde çoğunun sonraki hayatın ilk aşamasını tarif ediş biçimleri birbirine benzer. Yaşarken yaptığınız iyi ya da kötü davranışlara göre yargılanacağınız gerçeği. İyi de tüm bu olayın kaynağı ne? Gelin biraz bunu araştıralım. Yolculuğa her zamanki gibi bize sunulan tarihe göre medeniyetin beşiği olan Sümerler ile başlayalım. Şimdi aranızda önceki videoları izleyenler heyecanlanmış olabilir. Ya adamların hayatı full fantastik öğelerle dolu. İnsanın yaratılışı, uzaylılar filan. Ölümleri de kim bilir nasıldır diye düşünüyorsanız aslında hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Sümer inanışında insanların tanrıların hizmetini yapmakla görevli birer köle olarak yaratıldığını unutmayın. İşte bu aşağı görme kavramı onların ölüm ve sonrası için olan düşüncelerini de ezmiştir. Sümerlere göre insan öldüğünde Kur denilen karanlık, ıssız, konforsuz bir diyarda toz yiyerek, susuz kalarak yaşamak zorunda kalırmış. Ve ne yazık ki bu diyardan bir kaçış, bir geri dönüşte olmazmış. Ebediyen bu karanlığa hapsedilirmişsiniz. Nasıl? Sandığınız gibi şaşalı değil mi? Bunu okurken açıkçası üzüldüm. Çünkü normalde genel düzene baktığınızda ağır şartlarda yaşayan kişilerin hep öbür tarafta yüzüm gülecek mantalitesine sahip olduğunu görürüz. Bu bir nevi onlar için şartlara dayanma sığınağıdır. Ama Sümerler'de bu nedense yok. Oldukça sert bir şekilde karanlık bir sonsuzluğa inanmışlar. Bu sert düşünce kalıbının kültüre nasıl eklendiği tam olarak bilinmiyor. Kimi araştırmacılar Sümerlerin Mezopotamya'nın sert şartlarında yaşadıkları için böyle sert bir öteki alem inancına sahip olduklarını düşünseler de kimileri de Sümer inancında Anunnakilerin insanları sadece hizmetkar, alt seviye bir köle olarak yarattıklarından ötürü bu insanların ezilmiş bir psikolojiyle bu öte hayat inancını kabul ettiklerini iddia ederler. Ya da belki sadece bir çocuğun yaklaşımı ile çıkarımlar yapmışlardır. Beden toprağa giriyor ve orada kalıyor. Acıkınca tek yiyebileceği toprak, su yok ve o karanlıktan çıkamıyor. Demek ki ölüm bu. Zamanla da bu yaklaşım aradan geçen senelerde kalıplaşıp inanca dönüşmüş. Ama nedeni her ne olursa olsun bence son derece üzücü bir inanış. Hatta bu Kur diyarı o kadar kaçınılmaz bir yerdir ki tanrıça inanla bile bir keresinde oraya girer ve hapsolur. Hikayeyi size kısaca anlatayım. Ama sembolizmdeki detayların günümüz dinlerine nasıl temel olduğunu hemen anlayacaksınız. Kur'un merkezine gitmek için 7 kapıdan geçen İnanna, Kur'un yöneticisi kardeşi Ereşkigal tarafından ölüme mahkum edilerek bir kazığa bağlanır ve 3 gün boyunca kazıkta asılı durur. Daha sonra Enki, kutsal su ve topraktan özel olarak yarattığı 2 yaratığı İnanna'yı kurtarmaları için bu diyara gönderir ve 3 günün sonunda İnanna yeniden yaşama ve yüzeye döner. Kur yasalarına göre onun yerine birinin geçmesi gerektiği için de Dumuzi Kur'a hapsedilir. Bakın İslam'daki 7 kat cehennem kavramı binlerce sene önce burada 7 kapı olarak geçmiş. Hristiyanların inancındaki İsa'nın çarmıha gerilmesi İnanna'nın kazağa gerilmesinden gelmiş. İsa'nın 3 gün ölü kalıp sonra yeniden doğması İnanna'nın 3. gün yüzeye yeniden çıkmasından gelmiş. İnanna'nın yerine ceza için Dumuzi'nin gelmesi İslam'a İsa'nın yerine onun benzerini getirdik o çarmıha gerilmedi olarak geçmiş. Şu kısacık öyküde bile Sümerlerin günümüz dini anlatımları ve sembollerini nasıl etkilediğini görüyorsunuz değil mi?
Halbuki işin aslında da bu anlatılan bize mevsim dönüşlerini ve ekinoksları anlatmak için oluşturulmuş bir hikayedir. Misal 3 gün ölü kalıp dirilme sembolizmi aslında Güneş'in 21 Aralık'ta en alçak konumuna gelip 3 gün orada kalıp sonra yeniden yükselmesini, yani günlerin uzamaya başladığını gösterir. Ama işte bu olay bile zamanla dallanıp budaklanıp dini motiflere dönüşmüş. Neyse, konumuza geri dönelim. Sümerlerin bu ölümden sonraki yaşam inanışı aslında bir daha karşımıza tarih boyunca neredeyse çıkmaz. Özellikle neredeyse dedim, videonun ilerleyen kısmında nedenini anlayacaksınız. Takip eden çağlar boyunca yavaş yavaş ölümden sonra yargı kavramı karşımıza çıkmaya başlıyor. Mesela Antik Mısır'da insanların öldükten sonra öte alem Duat'a gitmeden önce Maat ile yüzleşecekleri anlatılır. Maat, doğruluğu, düzeni, adaleti temsil eden bir kavramdır ve sembolizmde de başında deve kuşu tüyü olan bir kadın olarak betimlenir. Ölen kişi öte aleme gitmeden kalbini Maat'ın huzurunda bir tartıya koyar. Tartının diğer tarafına ise Maat'ın başındaki tüy koyulur. Eğer kişi hayattayken kötü şeyler yapmış ve erdemden uzaklaşmışsa kalbi ağır gelir ve o kişi Duat'ın azapla, zorluklarla, cezalarla dolu yerine gider. Ama tam tersi, kişi iyi ve erdemli ise tüy ağır gelir ve kişi Duat'ın güzel yeri olan Ahur'ya giderek huzur içinde orada varlığına devam eder. Benzer şekilde de semavi dinlerde insan öldükten sonra Rab ya da Allah huzurunda yargılanır ve sonuca göre ya işkence göreceği cehenneme atılır ya da huzur bulacağı cennete gider. Bu inanışlara göre de bir kez oraya gittiniz mi artık hep oradasınızdır. Varoluş yolculuğunuz biter. Ya o zaman tek varoluş hakkımız varsa 20 yaşında ölenle 80 yaşında ölen nasıl aynı kefeye koyuluyor, yargılanıyor, bu nasıl adalet derseniz de doğru bir soru sormuş olursunuz. Doğu felsefelerine gittiğimizde ise karşımıza yaratılış döngüleri olan samsara ve benzeri inanışlar çıkar. Bu yaklaşıma göre ruhunuz ana kaynaktan çıktığı günden beri çeşitli varoluş seviyelerini deneyimlemek için bedenlenir ve her bedenlenmede daha çok pişerek, olgunlaşarak günün birinde kaynağa yeniden dönmeyi, yani nirvana'ya ermeyi hedefler. Tabii bu esnada yaşadığı hayatlarda erdemli ve iyi olması beklenir ki bir sonraki aşamada ruhu tekamül edebilsin. Aksi şekilde kötü bir insan olmayı seçerse sonraki hayatlarda onu aynı şekilde cezalandıracak ve bu sonsuza kadar sürebilecek samsara döngülerinde sıkışmasına neden olacaktır. Bu yaklaşıma göre bu dünyada ya da bir başkasında defalarca kez çeşitli şekillerde yaşamış olabilirsiniz. Nihai amacınız ise günün birinde kaynağa yeniden dönüp bütünün bir parçası olmaktır. Bu yaklaşım aslında insanlığın en eski inanışlarından birisi olan paganizm ile de benzerdir. Pagan geleneklerinde de ölüm doğal döngülerin bir parçasından ibarettir. Ve kişi öldükten sonra doğanın bir parçası olarak ruhlarla iletişim kurabileceği bir varoluşa geçebilir veya farklı bir aleme de geçiş yapabilir. Paganlarda cennet, cehennem, yargı, ceza gibi kavramlar bulunmaz. Onlar ruhun varoluşta sürekli devinim ve yolculuk yaptığına inanırlar. Sanırım bu örnekler ile dünya genelindeki temel ölümden sonra yaşam yaklaşımları kafanızda oturmuştur. O zaman gelelim kafamızda belki de hiçbir zaman oturtamayacağımız diğer kritik soruya. Gidip de dönen olmadığına göre tüm bunları nereden biliyoruz? Peki ben de size şu soruyla karşılık vereyim. Gidip de dönen olmadığını nereden biliyorsunuz? Ölümden sonra yaşam, varoluşun belki de en büyük gizemlerinden birisi ve bu gizemi ancak öldüğümüzde çözeceğimiz söylenip durur. Fakat dünya üzerinde öyle garip vakalar var ki bize bu gizem hakkında en azından bazı ipuçları verebilir. Bunlardan birisi de nacizane olarak bendeniz. 2002 senesinde Anita Moarjani rahatsızlığından ötürü hastaneye kontrole gider ve kendisine Hodgkin lenfoması, yani bir tür lenf kanseri teşhisi konur. Mücadele ile geçen 4 senenin ardından Anita'nın durumu ne yazık ki ağırlaşmaya başlar ve tekrar hastaneye kaldırılır. Doktorlar ona kanserin tüm bedene yayıldığını ve organların iflas etmeye başladığını belirterek sadece birkaç saati kaldığını söylerler. Evet, doğduğumuz günden beri öleceğimiz güne doğru yürüyoruz. Ama birinin gelip de birkaç saatin kaldı demesi, kabullenmesi son derece zor bir şey olsa gerek. Nitekim Anita bilincini kaybetmeye başlar ve bedeni kapanır. Fakat bedeni kapanmış olsa bile Anita için yeni bir şey başlamıştır. Bedenimin üzerinde süzüldüğümü hatırlıyorum. Etraftaki doktorları, koşuşturan hemşireleri, ağlayan yakınlarımı, hepsini hatırlıyorum. Hepsinin önünden geçiyorum. Tüm hayatım, acılarım, anılarım, her anımı sanki hızlı bir şekilde tekrar yaşıyordum. Ve kaybettiğim sevdiklerim ile yeniden konuşuyordum. O an hissettiğim tek şey koşulsuz bir sevgiydi.
Anita bu huzur dolu andan ani bir çekilmeyle uyanır ve bilinçsiz şekilde yattığı sedyesinde bir anda gözlerini açar. Kimse olanlara anlam verememiştir ama sonrasında olanlar deminkinden bile daha sıra dışıdır. Takip eden birkaç hafta içerisinde organların iflas ediliyor denilen kadının bedeninde kanser tamamen geri çekilir ve yok olup gider. Tıp dünyasındaki en şaşırtıcı ölüme yakın deneyim ve iyileşme olaylarından birisidir. Kendisi daha sonra bu deneyimini kaleme alarak bir kitap yazmıştır. Merak edenler için açıklamaya link bırakıyorum. Benzer şekilde ilginç bir olay da 1991 senesinde yaşanır. Pam Reynolds isimli bir kadın beyin sapında tehlikeli ve yaşamını tehdit eden bir anevrizma nedeniyle riskli bir cerrahi işlem alınır. Bu operasyon sırasında doktorlar Reynolds'ın vücut sıcaklığını düşürür ve kanını vücudundan boşaltırlar. Tıbben Pam Reynolds beyin aktivitesinin olmadığı derin bir koma haline sokulmuştur. Fakat bir kez daha tam bu esnada ilginç olaylar yaşanmaya başlar. Pam ameliyat esnasında kendini bedenin üzerinde süzülürken bulmuş ve dikkatlice ameliyatını izlediğini anlatmıştır. Şimdi tabii ki aranızda şüphe duyanlar olması normal. Ama ilginç bir şekilde kadın uyandığında doktorların adım adım neler yaptıklarını, birbirleriyle hangi teknik konuları konuştuklarını birebir oradaymış gibi ezberlemiştir. Tıpkı bir önceki örnekteki gibi de Pam de bu esnada ölen akrabalarını gördüğünü ve ona huzur veren bir ışık tünelinde hareket ettiğini anlatmıştır. Şimdi tıbben beyin fonksiyonları durdurulmuş bir insandan bahsediyoruz. Etrafında olanları görmesi, duyması, hatta ezberleyip uyandığında anlatması bildiğimiz kadarıyla imkansız bir olay. Ama nasıl oluyorsa işte tüm bunlar yaşanmış. Bu tarz örnekler çok olmasına rağmen ben en çarpıcı olanlarını seçmeye çalıştım ki sizi etkilesin. Ama halen ya koma halinde bile olsa beyninde faaliyet az da olsa vardır. İki kadın da bu sebepten ilginç deneyimler yaşamış olabilir. Hemen heyecanlanmasak mı diyenler için son bir örneğim daha var. 1976 senesinde Gürcistan'da yaşayan psikiyatrist ve nöropatolog olan George Radonay geçirdiği bir trafik kazası sonucu olay yerinde hayatını kaybeder. Çevresi tarafından nemrut bir insan olarak tanımlanan ve hasarına karşı sert tutumu ile bilinen George, 3 gün sonra yapılacak otopsi ve defin işlemleri için de hastanenin morguna yatırılır. Şimdi bilmeyenleriniz varsa insan beyni 4 ila 6 dakika kadar oksijensiz kalmaya dayanabilir. Sonrasında hücreler ölmeye ve beyin onarılamaz bir şekilde hasar almaya başlar. Ölümünün ardından geçen 3. günde doktorlar George'u otopsi için hazırlarlar ve karnına ilk kesit atıldığında olanlar olur. 3 gündür ölü bir şekilde morgda yatmakta olan George Rodonay derin bir nefes alarak canlanıverir. Kendisi bu yaşadığı deneyimi bize şöyle anlatır. Kazadan sonra hatırladığım tek şey sonsuz bir karanlığın içinde olduğumdu. Tarif edilemez derecede derin ve sonsuz bir karanlık. Neden orada olduğumu anlayamadım ve paniklemeye başladım. Fakat daha sonra kendimi sakinleştirip bir ışığın gelmesini bekledim. Lakin ne gelen oldu ne giden. Karanlığın içinde hapsolmuştum. Daha sonra kendime neden buradayım, nasıl oluyor da halen düşünebiliyorum dedim ve aklıma Descartes'in düşünebiliyorsam varım sözü geldi. İçimden olayları negatif olarak ele almamam gerektiği geçti ve pozitif düşünceler oluşturmaya başladım. Sonrasında bir anda kendimi ışığın içinde buldum. Karanlık yok olmuştu. Havada moleküller, atomlar, protonlar, nötronlar uçuşuyordu. Tamamen karmaşa hakim gibiydi. Ama o karmaşadaki düzeni gördüm. Her şeyin geçmişte, bugünde ve gelecekte zamanın olmadığı bir düzlemde bağlı olduğunu gördüm. Aslında her şey iyiydi. Her şey olması gerektiği gibi bir düzendeydi. Daha sonra aniden boynumdan tutulup çekildiğimi hissettim ve doktorlar neşterle karnımı kesmeye başladıkları an uyandım. Bu olay sonrası 9 ay boyunca yoğun bakımda respiratöre bağlı tedavi gören George mesleğini bırakır, hayatını inanç sistemlerini incelemeye adar ve 1989 senesinde Amerika'ya taşınarak Nederland, Texas'ta herkese karşı çok daha pozitif bakan bir papaz olarak hayatına devam eder. Bu olaylar bilimsel olarak bilinç kavramının ne olduğunu sorgulamamız için çok güzel örnekler. Bilim, bilinç kavramının çeşitli şekillerde ele alsa da en genel geçer kavramlarda bile ortak bir nokta vardır. Beynin ya da sinir sisteminin aktif olması gerekliliği. Ama gördüğünüz gibi verdiğim örneklerdeki bazı kişilerde bu sistem tamamen kapalı olmasına rağmen kişiler bir çeşit varoluş göstermeye ve hatta çevrelerinde olup biteni idrak etmeye bile devam ediyorlar. İşte burası filmin koptuğu aydınlanma anı. Günümüzde yapılan ileri beyin çalışmaları bize ölüm anında beynimizin inanılmaz bir şekilde yaşamla dolduğunu gösteriyor. 2023 senesi Mayıs ayında Dr. Jimo Borgi'nin önderliğinde insan beyni ve bilinç üzerine bir deney yapılır.
Deneyde yaşadıkları kazalardan dolayı beyinleri çok ciddi zarar görmüş hastalar, yaşam desteğinden kesildikten sonra ölüm anına kadar detaylı bir şekilde incelemeye alınırlar. Bu gördüğünüz tarama hastalar ölmeden birkaç saat önce alınmış bir sonuç. Dikkat ederseniz beyin dalgaları düşük bir aralıkta sıkışmış ve beyin aktivitesi son derece azalmış. Sadece temel nefes alma, dolaşım sistemi kontrolü gibi aktiviteler için gerekli olan otomatik motor faaliyetler sürüyor. İşleri ilginç hale getiren ise hastalar yaşam destekten kesildikleri an gerçekleşmeye başlıyor. Yaşam destek kesildiği an oluşan grafikleri görüyorsunuz. Hastanın ölümüne 500 saniye kaldı ve beyindeki atışlarda garip yükselmeler olmaya başladı. Şimdi aranızda bunlar oksijensiz kalmaya başlayan beynin son aşamaları diyenler olabilir. Biraz daha beklesinler, oraya da geleceğiz. Ölüme 300 saniye kala oluşan grafikler ise böyle. Beyin bütün frekanslar boyunca doğduğu andan itibaren gördüğü en yüksek çalışma kapasitesine geçmiş durumda. Sanki bir faaliyet patlaması yaşanıyor gibi. İyi de ölmek üzere olan bir beden yattığı yerden neyin faaliyetini yapıyor ki diyenler varsa bunun cevabı daha da şaşırtıcı. Demin oksijen olmadığı için bunlar oluyor diyenler beklesin demiştim. Çünkü bu patlamanın son hayat çırpınışları olmadığı anlaşıldı. Bu inanılmaz faaliyet beynin özellikle belirli bölümlerinde kendini tüm gücüyle gösteriyordu. Somatosensörel bölge ve dorsolateral prefrontal korteks. Sematosensöriyel bölge beyninizin duyularınızı yorumlama bölümüdür. Yani elinizle dokunduğunuzda, hareket ettiğinizde sıcağı, soğuğu, basıncı bu bölge analiz eder ve sizin hareket halindeyken konumunuzu bilmenizi sağlar. İyi de hasta tıbben ölü bir şekilde yatakta yatıyor. Bu bölge neyin hareketini ve hissini yorumlamak için bu kadar uğraşıyor ki? Dorsolateral korteks ise beynin sorun çözme ve iletişim merkezidir. İletişimden kasıt sadece konuşma da değil. Gruplar belirli fikirler üzerinde çalışırken, tartışırken de bu bölüm yoğun şekilde çalışır. İlginçlikler bununla da bitmiyor. Bu yüksek faaliyet anında tüm bu verilerin aynı zamanda beynin posterior korteksine de aktarıldığı gözlemlenmiştir. Yani bilinçli algılama bölümü. Şimdi karşımızda bitkisel hayatta yaşam destekten kesilmiş, olduğu yerde yatan bir hasta var. Ama beyni bütün gücüyle ölümüne dakikalar kala tüm duyularından gelen verileri alıp iletişim merkezini sonuna kadar kullanıp hepsini bilinçli karar alma noktasına iletiyor. Ve unutmayın, tüm bunlar ciddi beyin hasarı almış bitkisel hayatta olan bir hastanın beyninde yaşanıyor. Bu tarz bir aktivite başka ne zaman görülüyor biliyor musunuz? Derin rüya gördüğünüzde. Yani bu çıkarımla o beyin hasarlı insanların ölmeden sadece birkaç dakika önce bir şekilde kendilerini hareket ederken, duyuları ile bir şeyler hissederken, bir şekilde bir şeyler ile iletişim kurarken ve tüm bunları bilinçli bir şekilde analiz ederken bulduklarını keşfettik. Ve bu keşif bize bazı şeylerin cevabını vermiş olsa da çok daha büyük bir sorunun sorulmasına sebep oldu. Tüm bu insanlar ölmeden hemen önce nereye gidip kiminle konuşuyorlardı? Peki bu büyük sorunun bir cevabı var mı? Aslında cevap seneler boyunca koca bir hayırdı. Fakat videolarımda bahsetmeye bayıldığım bir gelişmeyle artık bilimsel olarak da buna bazı cevaplar ya da en azından yorumlar getirebiliyoruz. Kuantum fizik. Newton yasaları bize temel bir kanunu gösterir. Enerji yoktan var edilemez ve vardan yok edilemez. Yani bilinç dediğimiz ama ne olduğunu bilmediğimiz konsept bir enerji formu ise ki beynimizin elektrik sinyallerini işleyen bir organ olduğunu düşünürsek bu son derece mümkün. Bunun bedeniniz ölse bile yok olması fizik yasalarına göre imkansız. Fakat burada şu sorun vardı. Yıllar boyunca araştırmacıların ve felsefecilerin bilincin doğrudan beyin ile alakalı olduğunu düşünmeleri. Zaten günümüzde de Sümerlerin inancındaki gibi öldükten sonra bizi bekleyen tek şey karanlık, var olmama durumu diye iddia eden ateizm düşüncesindeki kişiler temelde bu sebepten ölüm sonrasına inanmıyorlar. Beynimiz öldüğü an bilinç de ölür ve yok olursunuz. Bitti gitti olarak görüyorlar. Fakat bu düşünce kuantum fiziğe göre doğru değil. Kuantum fizik bize maddenin en temel yapısının sicim olarak bildiğimiz enerjisel dalgalar olduğunu söyler. Ve bu dalgaların belirli bir titreşim ile maddeleşip bildiğimiz anlamda maddeyi, evreni, fiziği, kısaca varoluşu oluşturduğunu anlatır. Çift yarık deneyini hatırlayın. Dalgaya bilinçli bir varlık baktığında maddeleşiyordu. Bu yaklaşıma göre uzay zamandan bağımsız, her şeyin bir arada olduğu sicimlerin bildiğimiz anlamda maddeyi var etmesi zaten bilincin eseri.
Yani evren oluştu, zamanla siz oluştunuz ve beyniniz bilinci yarattı diye bir şey yok. Sizi ve her şeyi var eden zaten bilinç. Ve bilinciniz de bedeniniz olsun ya da olmasın çok daha büyük bir bilincin parçası. Yani burada kendi yorumumu katarsam siz bilince ya da kimilerine göre ruha sahip bir beden değilsiniz. Siz geçici bir süre için bir bedene sahip bir bilinç ya da ruhsunuz. Ve günün birinde çıktığınız noktaya geri döneceksiniz. Ölümden sonra yaşamı ne kadar merak etsek de bizi bir yargılama mı bekliyor? Ateşten kazanların kaynadığı bir cehennem mi? Yoksa nehir diye şarap akan, zevkin sefanın gırla gittiği bir cennet mi bekliyor? Yoksa yepyeni bir yolculuk mu bekliyor? Bunu tam olarak bilmek gerçekten imkansız. Bunu bizzat siz günü geldiğinde yaşayacaksınız. Biraz önce bu ölüme yakın deneyimi kendimin de yaşadığımı size söylemiştim. Müsaadenizle ben de bunu sizinle paylaşmak isterim. Üniversite 2. sınıfa geçerken babamın arabasıyla hız testi yapmaya karar vermiştim. O zamana kadar hayat bize ciddi yönünü tam göstermemiş, kendimizi ölümsüz sandığımız yıllar. Ama acı gerçekler, saatte 140 km hızla emniyet kemeriniz takılı değilken arabanız kontrolden çıktığında suratınıza çarpıyor. Araba kayıp, orta refüjden o hızla yerden kesilip aydınlatma direğini devirmeden önce geçen zaman direkler arası mesafeyi filan düşünürsek sanırım 50-60 salise kadar yapıyor. Bakın bir saniye bile değil. Ama o yarım saniyelik dilim benim için bütün hayatımı sorguladığım ve sonunda da başarısız olduğumu anladığım yarım saniyeydi. Daha 20 yaşında son derece düzgün yetiştirilmiş ve düzgün yaşamış bir insan neden o hisleri yaşar açıkçası anlamak güç. Ama o an hissettiğim mahcubiyet, başarısızlık hissini ve sol omzumdan tutan varlığın hissini unutmamın ya da sindirmemin imkanı yok. Ve halen yarım saniyenin içindeyken o tutan elin çekilmesi ve ölmeyeceğimi anlayıp içimi mutluluğun kaplaması da bu zaman diliminde oldu. Sonrasında ise direği devirip karşı yola uçup arabanın C şeklinde parçalanması. Ben bu kazadan kemerim takılı olmamasına rağmen burnum bile kanamadan çıktım. Ama sonrasında o an yaşadığım hislerden ötürü benim için yanlış bir hayat yaşadığımı da fark ettim. Bundan sonra da seneler süren arayışım ve inancımı baştan oluşturma yolculuğum bu şekilde başladı. Şimdi tüm bunları yaşadıktan sonra ve tabii aynı bu videoda sizinle paylaştığım gibi örnekleri, verileri inceledikten sonra da şahsen ben ölümden sonra da bizi ateistlerin dediği gibi bir hiçliğin, yok olmanın beklediğini ya da semavi dinlerdeki gibi ateşlerde yakılacağımızı veya cennette şatafatların, evlerin beklediğini düşünmüyorum. Açıkçası umurumda bile değil. Cennetteki huriler, evler, köşkler isteyenlerin olsun. Benim şahsen tek hedefim bu hayata neden geldiğimi anlayıp ona göre yaşam hediyesini tüm kutsallığı ile layık olarak yaşayıp giderken de mahcubiyet duymadan görevimi tamamlamış olarak yolculuğuma devam etmek. Ve yolun sonunda da günün birinde tüm bu yolculuğu başlatan Kadiri Mutlak Yaratıcıya ve kaybettiğim sevdiklerime yeniden kavuşmak. Gerisinin hiçbir önemi yok. Bu konuda bilimin ve inancın aslında biraz iç içe geçmeye başladığı başka bir konu. Ve herhalde insanlık var oldukça da iki taraf bunu kimi zaman birbirlerini reddederek, kimi zaman birbirlerine yaklaşarak tartışmaya devam edecekler. Bazı insanlar çıkıp o gördüğünüz ışık tüneli vesaire gibi şeyler beynin ölmeden önceki oksijeni yitirmesinden kaynaklı durum diyecekler. Kimileri çıkıp o son anda yaşadığınız hisler beynin sizi hayatta tutmak için oluşturduğu en kuvvetli anlarınız diyecekler. Kimileri de çıkıp kendinizi kandırıyorsunuz, yaşayacağız, öleceğiz, gerisi yok diyecekler. Açıkçası demin cennetteki huriler sizin olsun dedim ya, şahsen burada da alın bu düşünceler sizin olsun diyeceğim. Bilimi de, felsefeyi de ne kadar seversem seveyim, birinci elden yaşadığım onlarca garip olay sonrası bu dünyada, bu yaratılışta görünenden fazlası olduğuna inanan biriyim. Bunları açıklamak için bilimi kullanabilir miyim? Umarım bir gün kullanırım. Bunu çok isterim. Ama bilim hiçbir zaman o seviyeye gelmese de sorun yok. Sonuçta bu bir inanç, bu bir tercih meselesi. Ve ben seçimimi günün birinde hepimizin buluşacağı bir noktadan yana kullanmak istiyorum. Bunu da ister saçma bulanlar olsun, ister destekleyenler olsun. Nihayetinde hep diyorum, yol sizin yolunuz. Kimse buna bir laf edemez. Umarım hepimiz hayırlı, güzel, sağlıklı bir hayat yaşarız ve bundan sonra bizi bekleyen her neyse de oraya da en güzel şekilde gider ve kaybettiğimiz, özlediğimiz herkese kavuşup tekrardan bütünün bir parçası oluruz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.